Tyler, you are the love of my life. I hope you know that. Bir adam, sıradan bir kimya öğretmeni. Kanser teşhisiyle sarsılmış ve hayatı neredeyse tükenmek üzere. Ama merak etmeyin, birazdan bütün hayatını değiştirecek olan o kararı alacak. Walter White kısa süre içinde televizyon tarihinin en karanlık anti kahramanlarından birisine dönüşecek. Canavarlarla savaşan kişi bu savaşın sonucunda kendisi de bir canavara dönüşmemesi için ekstra dikkat etmelidir diyor Nietzsche. Walter'ın yolculuğu bu sözün yaşayan bir metaforu. Ama aynı zamanda da hepimize tutulan bir ayna. Hikayenin en başına gidecek olursak aslında bu karanlık yola kendi ailesinin iyiliği için çıkıyor. Ben ölürsem ailem aç kalmasın diyerek başladığı yolda aslında bambaşka bir yüzü daha var. Gerçekte Walter'ın içinde çok daha derin bir huzursuzluk var. Yıllarca lise laboratuvarlarında küçümsenen, kendi öğrencileri tarafından bile ciddiye alınmayan bir öğretmendi. Skyler'ın sürekli şüpheyle bakan gözleri, Walter'ın gizleyici sırlarını hissettiğini ima eden bakışları, sorgulayıcı tavırları ve bununla birlikte ev içindeki baskın tavrı, Hank'in de sürekli alaycı şakaları, maskülen tavırları ve de Walter'ın erkekliğini küçümseyen yaklaşımı, iş hayatında ve ailede zaten hissedilen değersizliği daha fazla pekiştirir. Evinin içindeki ekonomik sıkıntılar ve soğuk ilişkiler, Skyler ile yaptığı konuşmalarda onun sürekli hesap soran, otoriteyi elinde tutan tavrı Walter'ı günden güne tüketir. Hank'in ise sen masa başında duran bir adamsın tarzındaki küçümseyici sözcükleri Walter'ın içindeki öfkeyi daha da çok körükler. Young diyor ki insanın içinde bir gölge var. Bastırılmış öfke, hırs, kibir. Walter da bunları yıllarca içine gömüyor. Ama aldığı kanser teşhisi bu bastırdığı gölgenin açığa çıkmasına sebep oluyor. Hayatta kaybedecek hiçbir şey olmadığını hissettiğinde o gölge hızla açığa çıkıyor. Heisenberg ise bu bastırılmış arzuların ve yılların biriktirdiği öfkenin ete kemiğe bürünmüş hali. Bu yüzden de onun met üretmesi sadece ekonomik sıkıntılar üzerine kurulu değil. Aslında kendi varlığını ilk kez güçlü hissettiği anlardan bir tanesini yaşar. This is art, Mr. White. Bu ilk adım masumiyetinin değil, gölgesinin uyanışının işareti. Zamanla anlıyoruz ki Walter'ı harekete geçiren şey aslında kazandığı para değil. O iktidarı ister, kontrol etmeyi ister. Hayatının her anında küçümsenmiş bir adam ilk kez kendisini güçlü hissettiğinde bağımlı hale gelir. Nietzsche'nin güç istenci kavramı yaşamın temel itici gücü olarak burada açığa çıkıyor. İnsan sadece hayatta kalmakla yetinmez. Daha fazlasını ister, sınırlarını sürekli aşmak ister. Walter da tam olarak bunu yapıyor. Bir zamanlar öğrencileri tarafından küçümsenen bir öğretmen, kısa süre sonra mafya patronlarıyla aynı masaya oturacak ve onlara hükmedecek kadar güçlü hissetmeye başlar. Bu anlarda söylediği I am the one who knocks. repliği, gücün onda nasıl bir varlık kanıtına dönüştüğünün en güçlü göstergesi. Walter parayla değil, saygıyla, korkuyla, otoriteyle bağımlı hale gelir. Onun gözlerinde paranın getirdiği ağırlıktan çok, karşısındaki insanların gözlerindeki korku anlam taşıyor. You all know exactly who I am. Say my name. Ve kazandığı her zafer bir sonraki zaferinin iştahını kabartır. Rakipleriyle girdiği ölümcül oyunlar aslında sadece gücünü test etme arzusunun bir parçası. Saul'un akıl oyunları, Mike'ın uyarıları bile onu bu yoldan asla çevirmez. Sıradan bir öğretmenin tüm dünyayı kontrol etmeye çalışan bir lidere dönüşmesi aslında bu doyumsuz güç istencinin bir sonucu. Young'ın gölge teorisi aslında burada somut bir şekilde hayat buluyor. Gölge insanların bastırdığı arzularını, öfkelerini, güç isteği ve topluma da gösteremediği o karanlık tarafı. Walter'ın gölgesi olan Heisenberg sadece takma bir at değil. Yılların küçümsenmişliğinin, bastırdığı öfkelerinin, kontrol edemediği hırslarının sahneye çıkış halidir. Walter'ın gölgesini ilk kez Jesse ile ilişkilerinde görüyoruz. Onu sadece bir ortak olarak değil de zamanla manipüle ettiği bir piyon olarak kullanıyor. Jane'in ölümüne müdahale etmemesi aslında gölgesinin merhametini susturduğunu gördüğümüz ilk anlar
insanlardan bir tanesidir. Jesse'nin Mr. White diye seslenişindeki hayranlık ve korku karışımı ton, Walter'ın gölgesinin aslında dış dünyada nasıl bir otoriteye sahip olduğunu gösteriyor. Eğer Walter gölgesini destekleyip onu kabul edip dengeleyebilseydi, içindeki bu karanlık enerji belki de yaratıcılığına veya yapıcı bir güce dönüşebilirdi. Ama o gölgesini bir ortak gibi değil de bir efendi olarak benimsedi. Heisenberg, Walter'ın hayatının sürücüsü haline geldi. Artık kararları veren, yönünü belirleyen, başka insanlara korku saran yüz buydu. Bu teslimiyet aslında onun bir trajedisi. Çünkü Jung'a göre gölgeyle yüzleşmek insanı özgürleştirir. Ama gölgeye boyun eğmek insanı yavaş yavaş yok eder. Walter White'in yükselişi aslında gölgesine yenilmesinin hikayesidir. Başlangıçta bu arada kötülerle savaşıyor. Çeteler, mafyalar, ama süreç içerisinde bir zamanlar nefret ettiği şeylere giderek daha çok benzemeye başlıyor. Rakiplerini acımasızca öldürüyor. Jane'in ölümüne kayıtsız kalıyor. Masum hayatların zarar görmesini asla önemsemez. Hatta ailesini bile artık korkuyla kontrol etmeye çalışır. Skyler'a karşı sergilediği baskıcı tavırlar, oğlunu manipüle etme çabaları, onu artık yalnızca ailesi için savaşan bir adam değil, aileyi kendi iktidarının bir parçası halinde gören bir diktatöre dönüşür. Artık mücadele ettiği canavarların yerine geçmiştir. Nietzsche'nin videonun da en başında yaptığımız uyarısı burada somutlaşıyor. Canavarlarla savaşan kişi dikkat etsin, günün sonunda kendisi de bir canavara dönüşmesin diyor Nietzsche. Gus is dead. Walter artık bir baba değil, bir öğretmen değil, o Heisenberg'tir. Ve işin en güçlü tarafı da şu, Walter bu değişimden asla korkmuyor. Hatta bu değişiminden gurur duyuyor. Finalde duyduğumuz I did it for me itirafı, onun içindeki karanlığı kabul ettiğinin en çıplak örneği. Peki biz neden Walter'ı izlerken hem hayranlık duyuyoruz hem de bir yandan korkuyoruz? Çünkü onun hikayesi bizim gölgemizi açığa çıkartıyor. Hepimizin içinde bastırdığımız arzularımız, öfkelerimiz, normalde gündelik hayatlarımız bu dürtülerimizi bastırıyor aslında. Sosyal rollerimizin arkasına sığınıyoruz. Walter ise bunları gizlemek yerine ete kemiğe büründürmeyi seçiyor. Onun her hamlesinde içimizden bir ses, acaba ben olsaydım onun yerinde ne yapardım diye bir soruyor. Bir yandan güç sahibi olma arzusu bizi büyülüyor. Diğer yandan da onun ahlaki çöküşü bizi ürkütüyor. Jesse'nin vicdanıyla Walter'ın acımasızlığı arasındaki karşıtlık izleyici olarak bizleri sürekli sorgulatıyor. Bu ikilik Walter'ın hikayesini sıradan bir güç hikayesinden bambaşka bir hale taşıyor. İzleyenlerine kendi karanlığını gösteren bir ayna. Walter'ın hikayesi sıradan bir kimya öğretmeninin uyuşturucu imparatoruna dönüşmesi değil. Bu Nietzsche'nin uyarısının ve Jung'ın gölge teorisinin modern bir trajedisi aslında. Aynı zamanda çağımız insanının da karanlık arzularına dair masallardır. Onun çöküşü bize şunu gösteriyor. Gölgesiyle yüzleşmeyen, onu dengeleyemeyen insan gölgesine teslim olur. Ve bu teslimiyet bir yerden sonra geri dönüşü olmayan yollar açar. Walter White aslında içimizdeki en derin tarafın, en derin korkunun somut hali. Sıradanlığın içinden çıkıp kendi canavarına dönüşmek. Peki biz gölgemizle yüzleşmeye cesaret edemezsek, günün birinde kendi Heisenberg'ümüze dönüşür müyüz? Ya da ona dönüşmekten kurtulabilir miyiz? Yoksa hepimizin içinde fırsatını bulduğunda açığa çıkmak için can atan bir karanlık tarafımız var mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorumlarda karanlık taraflarınızı tartışmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.